Steam kütüphaneniz yalan söylemez. Bir oyuna onlarca, yüzlerce saat verdiğinizde orada sadece eğlence yoktur. Sizi tekrar tekrar çağıran bir şey vardır. Karanlık bir dünyada güçlenmek mi? Bir katilin nefesini ensenizde hissetmek mi? Zombi kıyametinde yanınızdaki kişiye güvenmek zorunda kalmak mı? Uzak geleceğin kırılmış mitolojisinde kaybolmak mı? Yoksa sonsuz bir galakside hiçbir yere ait olmadan yol almak mı? Oyun zevki okuma zevkimiz hakkında sandığımızdan daha fazla şeyler söyler. Çünkü mesele fantastik seviyorsan fantastik o kadar basit değildir. Asıl mesele şudur. Bir oyunda seni yakalayan duygu ne? Güç mü? Korku mu? Hayatta kalma telaşı mı? Büyük bir evrenin içinde kaybolma arzusu mu? Yoksa insanın kendi küçüklüğünü fark ettiği o tuhaf özgürlük alanı mı? Bu videoda 5 popüler oyunun içindeki hissi takip edip o hissin kitap etrafındaki karşılığını arayacağız. Oyunların kitap uyarlamasını değil, aynı kapıyı başka bir yerden açan kitapları konuşacağız. Çünkü doğru eşleştirme şunu hissettirir. Ben bu dünyayı tanıyorum. Sadece bu kez elimde klavye ve mouse değil, kitap var. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada oyunları sadece bitirilecek görevler gibi değil, başka hikayeleri açılan kapılar gibi görüyoruz. Yorumlarda en çok saat verdiğiniz oyunu yazmayı unutmayın. Belki bir sonraki kitap kapısı doğrudan sizin kütüphanenizden açılır. Path of Exile 2 dışarıdan bakınca bir aksiyon rol yapma oyunu gibi durur. Canavar kesersiniz, eşya toplarsınız, build kasarsınız, karakterinizi güçlendirirsiniz. Ama Path of Exile'ın asıl meselesi sadece güçlenmek değildir. Bu oyunda güç, temiz ve parlak bir şey gibi durmaz. Daha çok karanlıkta yapılmış bir anlaşmaya benzer. Wraeclast zaten çürümüş bir dünyadır. Toprak kirlenmiştir, inançlar bozulmuştur, büyü çoğu zaman kurtuluş değil, bulaşıcı bir lanet gibi görünür. Karakterinizi geliştirdikçe yalnızca daha güçlü olmazsınız. Yavaş yavaş başka bir şeye dönüşürsünüz. Yeni bir yetenek, yeni bir eşya, yeni bir tercih bütün yapınızı değiştirir. Bir noktadan sonra soru şuna dönüşür. Ben bu karanlık dünyadan çıkmaya mı çalışıyorum yoksa burada hayatta kalabilmek için ona benzemeye mi başlıyorum? Bu yüzden Path of Exile 2 seven biri için Erlik serisi çok güçlü bir eşleşme. Erlik klasik anlamda bir kahraman değildir. Parlayan zırhlarıyla kötülüğe meydan okuyan temiz bir figür hiç değildir. Zayıf bedeni, lanetli kaderi, çürümüş imparatorluğu ve fırtına yaratan ismin kılıcıyla fantezi edebiyatının en unutulmaz anti kahramanlarından biridir. Erlik'in dünyasında güç masum değildir. Bir bedeli vardır. Hatta çoğu zaman güç dediğimiz şey karakteri kurtaran değil, onu yavaş yavaş tüketen şeye dönüşür. Path of Exile 2'de daha güçlü olmak için karanlığa dokunursunuz. Erlik'te ise karanlık çoktan yolun kendisi olmuştur. Bu oyunda sizi çeken şey sadece loot toplamak değil de lanetli dünyalar, kirli büyüler, anti kahramanlar ve güçlenirken bir şey kaybetme ihtimali ise Erlik serisi tam o damarı yakalar. Path of Exile 2 size daha güçlü olabilirsin derken Erlik ise bunun ne pahasına olduğunu sorar. Dead by Daylight'ın fikri çok basit gibi görünür. 4 kişi kaçar, 1 kişi avlar. Jeneratör tamir edilir, kapılar açılır, yakalanmamaya çalışılır ama oyunu özel yapan şey bu basit formülün arkasındaki gerilimdir. Haritada tek başınıza kaldığınız anı düşünün. Jeneratörün başındasınız, testleri dinliyorsunuz, kalp atışı yaklaşmaya başlıyor. Katil sizi gördü mü? Görmedi mi? Saklanacak mısınız? Kaçacak mısınız? Yoksa arkadaşınızı kurtarmak için geri mi döneceksiniz? Dead by Daylight'ta korku sadece kanlı sahnelerden gelmez. Asıl korku kontrolün sizde olmamasıdır. Birinin sizi izliyor olma ihtimali, seçilmiş olma hissi, her köşenin bir kapana dönüşebilmesi. Oyun sizi sürekli şunu hissettirir. Avsınız ve ne zaman yakalanacağınızı bilmiyorsunuz. Bu hissin kitap tarafındaki en rahatsız edici karşılıklarından biri John Fowles'ın Koleksiyoncu romanıdır. Koleksiyoncu doğaüstü bir korku romanı değildir. İçinde iblisler, lanetli evler ya da maskeli katiller yoktur. Korkuyu bu kadar etkili yapan şey de budur. Roman, bir insanın başka bir insanı takıntı haline getirmesini, onu birey olarak değil, sahip olunacak bir nesne gibi görmesini anlatır. Dead by Daylight'ta katil sizi kovalar. Koleksiyoncuda ise korku kovalamacadan sonra başlar. Yakalanmak burada yalnızca fiziksel bir durum değildir. Bir başkasının bakışı altında nesneye dönüşmektir. Kendi hayatınızdan, kendi kararlarınızdan, kendi sesinizden koparılmaktır. Dead by Daylight canavarların sizi nasıl avladığını gösterir. Koleksiyoncu ise canavarın insan yüzüyle de gelebileceğini hatırlatır. Bu oyunda sizi çeken şey sadece korku değil de izlenme gerilimi, av olma hissi ve bir başkasının kontrolüne düşme korkusuysa koleksiyoncu tam o karanlık yere dokunur. Dead by Daylight'ta korku koşarak gelir, koleksiyoncu da kapı içeriden kilitlenir.
Left 4 Dead 2'nin gücü sadeliğinde saklıdır. Bir yerden başka bir yere gitmeniz gerekir. Arada yüzlerce enfekte vardır. Cephaneniz sınırlıdır. Takım arkadaşlarınızla birlikte hareket etmek zorundasınızdır. Biriniz düşerse diğeri karar verir. Dönecek miyiz, risk alacak mıyız, yoksa kapıya doğru koşmaya devam mı edeceğiz? Left 4 Dead 2 zombi kıyametinin uzun açıklamalarla anlatmaz. Size dünyanın nasıl çöktüğünü sayfalarca anlatmak yerine çökmüş dünyanın ortasında birkaç dakika verir. Bir sokak, bir köprü, bir otel, bir alışveriş merkezi ve bir güvenli oda. Oraya ulaşmanız için geçmeniz gereken kalabalık bir zombi sürüsü. Bu oyunda kıyamet teorik bir mesele değildir. Son derece pratiktir. Mermi var mı? İlk yardım çantası kimde? Tank gelirse nereye kaçacağız? Arkadaşlarımızı kaldırmaya vaktimiz var mı? Left 4 Dead 2'nin korkusu yalnız kalmaktan gelir ama eğlencesi birlikte hayatta kalmaktan doğar. Tek başınıza kahraman olamazsınız. Takımdan koparsanız ölürsünüz. Birini geride bırakırsanız bir sonraki saldırıda sizi kaldıracak kişi eksilir. Bu yüzden Max Brooks'un Dünya Savaşı Z romanı bu oyunla çok iyi eşleşir. Dünya Savaşı Z zombi salgınını tek bir karakterin hikayesi olarak anlatmaz. Onu bütün dünyaya yayılmış bir felaket gibi kurar. Farklı ülkelerden, farklı insanlardan, farklı cephelerden gelen anlatılarla zombi kıyametinin küresel bir hafızaya dönüştürür. Left 4 Dead 2'de küçük bir ekibin gözünden kıyametin içinden geçersiniz. Dünya Savaşı Z'de ise aynı felaketin insanlık tarihine nasıl kazındığını görürsünüz. Oyun size kaosu yaşatır. Kitap o kaosun raporunu tutar. Left 4 Dead 2'de güvenli odaya ulaşmaya çalışan 4 kişisinizdir. Dünya Savaşı Z'de bütün insanlık bir çıkış kapısı arar. Eğer bu oyunda sevdiğiniz şey sadece zombi vurmak değil de ekip ruhu, panik, yardımlaşma ve çöküş ortasında hareket halinde kalma duygusuysa Dünya Savaşı Z bu hissi çok daha büyük bir ölçekte verir. Left 4 Dead 2 kıyametin içinden koşturur. Dünya Savaşı Z ise o koşudan geriye kalan insanlık raporudur. Warframe'i dışarıdan bakınca hızlı, akrobatik, bol aksiyonlu bir uzay oyunu gibi görürsünüz. Zıplarsınız, kayarsınız, duvarlardan sekersiniz, düşmanların arasından akarsınız. Yeni Warframe'ler açar, silah toplar, görevlere girer çıkarsınız. Ama Warframe'in asıl ilginç tarafı sadece bu hızı değildir. Bu hızın altında çok daha karanlık ve tuhaf bir evren vardır. Eski savaşlar, çökmüş imparatorluklar, biyomedikal bedenler, yapay zekalar, tarikatlar, deneyler, unutulmuş travmalar ve bütün bunların ortasında uyuyan Tenno'lar. Warframe'i uzun süre oynayan biri şunu fark eder. Bu oyun yalnızca uzay ninjaları oyunu değildir. Bir zamanlar yaşanmış korkunç şeylerin kalıntıları arasında hareket ettiğimiz devasa bir bilim kurgu mitolojisidir. Bu evrende her şey geçmişten kalan bir iz taşır. Her güç eski bir günahın devamı gibidir. Her fraksiyon kapanmamış bir yaranın başka bir biçimidir. Bu yüzden Tom Simpson'ın Hyperion romanı Warframe seven biri için çok güçlü bir duraktır. Hyperion'da ilk bakışta uzak gelecek bilim kurgusu gibi görünür. Ama roman ilerledikçe karşınıza yalnızca uzay gemileri ve gezegenler çıkmaz. Eski savaşlar, dini semboller, zamanla oynayan gizemler, kişisel acılar ve galaktik ölçekte kurulmuş bir mitoloji çıkar. Warframe'de gelecek temiz ve parlak değildir. Hyperion'da da öyle. İkisinde de gelecek, geçmişin üzerine kurulmuş devasa bir enkaz gibidir. Warframe'de beden teknolojiyle birleşir. Hyperion'da bilim kurgu neredeyse kutsal bir efsaneye dönüşür. Warframe seven biri Hyperion'da aynı aksiyon hızını bulamayabilir. Ama oyunun arkasındaki o büyük, kırık, eski ve karanlık evren hissini bulabilir. Warframe'de galaksinin içinde bir savaş makinesi gibi akarsınız. Hyperion'da ise galaksinin kendisinin eski bir yara gibi kanadığını hissedersiniz. Bu oyunda sizi çeken şey sadece hareket değil de uzak geleceğin parçalanmış mitolojisi, çökmüş uygarlıklar ve eski savaşların gölgesi ise Hyperion kitaplarınızda yer açmanız gereken eserlerden biridir. No Man's Sky ilk bakışta keşif oyunudur. Uzaya çıkarsınız, gezegenlere inersiniz, kaynak toplarsınız, geminizle başka sistemlere gidersiniz. Yeni canlılar, yeni manzaralar, yeni rotalar bulursunuz. Ama oyunun asıl etkisi mekaniklerinden çok ölçeğindedir. No Man's Sky size sürekli şunu hissettirir. Gidecek başka bir yer daha var. Ufukta başka bir gezegen, haritada başka bir sistem. Yıldızların arkasında başka bir ihtimal. Bu evrende çok küçüksünüzdür. Ama bu küçüklük ezici olduğu kadar özgürleştiricidir. Kimse size tam olarak ne yapmanız gerektiğini söylemez. Bir gezegene inersiniz, garip bir yaratık görürsünüz, gökyüzünün rengini fark edersiniz, geminize dönersiniz ve ardından başka bir gezegene gidersiniz. Bir süre sonra oyun görevlerden çok yolculuğun kendisine dönüşür. No Man's Sky'in en güçlü tarafı evreni hem sonsuz hem de tuhaf biçimde yalnız hissettirmemesidir. Bu kadar çok gezegen varsa bir gezegenin anlamı nedir? Bu kadar çok yıldız varsa
Bir yolculuğun önemi nedir? Bu kadar büyük bir evrende insan kendini ne kadar ciddiye almalıdır? Tam bu noktada otostopçunun galaksi rehberi devreye girer. Çünkü otostopçunun galaksi rehberi uzayı ağır ve tamamen ciddi bir bilim kurgu sahnesi gibi ele almaz. Evrenin büyüklüğünü absürtlükle karşılar. İnsanlığın kendisini çok önemli sanmasıyla dalga geçer. Galaksiyi devasa bir bürokrasi, saçmalık, tesadüf ve mizah alanına çevirir. No Man's Sky'da evrenin büyüklüğü karşısında hayrete düşersiniz. Otostopçunun galaksi rehberinde ise evren size göz kırpar ve kendinizi fazla ciddiye almamanız gerektiğini söyler. İkisi arasındaki bağ sadece uzay değildir. Asıl bağ insanın evrendeki yerini sorgulama biçimidir. No Man's Sky bunu sessizlikle yapar. Otostopçunun galaksi rehberi ise mizahla yapar. No Man's Sky'da yıldızlara bakıp oraya da gidebilirim dersiniz. Otostopçunun galaksi rehberinde ise evren size gidebilirsin ama önce havlunu unutma der. Bu oyunda sizi çeken şey sadece keşif değil de kaybolma, evrenin büyüklüğü, insanın küçüklüğü ve bütün bunların içinde tuhaf özgürlük hissi ise otostopçunun galaksi rehberi doğru kapı olabilir. No Man's Sky size galaksiyi gezdirir, otostopçunun galaksi rehberi ise galaksiyi fazla ciddiye almadan sevmeyi öğretir. Sevdiğimiz oyunları sadece türlerine göre ayırmak kolay. Aksiyon, korku, zombi, bilim kurgu, keşif oyunu ama bizi bir oyuna bağlayan şey çoğu zaman türü değil hissidir. Path of Exile 2 karanlık güçte kurulan pazarlığı anlatır. Dead by Daylight av olmanın gerilimini eğlenceli bir döngüye çevirir. Left 4 Dead 2 kıyametin ortasında tek başınıza hayatta kalamayacağınızı hatırlatır. Warframe uzak geleceği eski savaşların enkazı olarak kurar. No Man's Sky evrenin büyüklüğü karşısında kaybolmanın tuhaf huzurunu verir. Bu yüzden kitap eşleşmesi yaparken oyunun türünü değil, bıraktığı duyguyu takip etmek gerekir. Path of Exile seviyorsan Erlik serisi. Dead by Daylight seviyorsan koleksiyoncu. Warframe seviyorsan Hyperion. No Man's Sky seviyorsan Otostopçunun Galaksi Rehberi kitaplığında yer açman gereken eserler olabilir. Siz hangi oyunu seviyorsunuz ve sizce hangi oyun hangi kitapla eşleşebilir? Yorumlarda kendi eşleşmenizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir oyunların açtığı başka kitaplarla görüşmek üzere.